Merhaba sayın seyirciler, yeni bir Avrupa gündemine hoş geldiniz. Dünkü yayınımızda özellikle Almanya'nın Avrupa Birliği dışındaki ülkelere getirmiş olduğu seyahat uyarısını konuşmuştuk. Çünkü biliyorsunuz Alman parlamentosu seyahat uyarısını 31 Ağustos tarihine kadar uzatmıştı. Şimdi bazı izleyicilerimiz bu seyahat uyarısının seyahat yasağı anlamına gelip gelmediğini soruyor. Tabii ki açıktan bir Reiseverbot yani seyahat yasağı diye bir şey yok ama seyahat uyarısı yani Reisewarnung da Almanca'da seyahat yasağı kadar etkili bir kelime. Yani özellikle bu seyahat uyarısı yapılınca pauşal olarak yolculuk tatil için otel rezervasyonu yapan, tur operatörleri üzerinde bunu yapanlar paralarını daha kolay bir şekilde alabilirler. Yani sigortayı devreye koymadan kolay bir şekilde yolculuktan vazgeçebilirler. Ama Reisehinweis dediğimiz yani bir yolculuk yaparken bir yere gittiğinizde dikkat edilmesi gereken hususlar olarak ifade ediliyor. Bu nedenle şu anda Almanya'nın yaptığı sadece bir gittiğinizde Türkiye'ye dikkat edilecek konular değil. Mümkünse gitmeme olarak ifade edilir. Yani zorunlu olmadığınız takdirde Türkiye gibi yani Avrupa Birliği dışındaki ülkelere gitmeme konusunda uyarı yapılıyor. Onun için sert bir uyarı. Evet, yasak değil ama yasak kadar da etkili. Çünkü biliyoruz ki Avrupa ülkelerinde hükümetler tarafından bu denli etkili uyarılar yapıldığında vatandaşlarda tedirginlik daha fazla artıyor ve bu hemen seyahatlerini iptale yol açabiliyor. Onun için bir farklılıklar var ama özü itibariyle gidişatı çok fazla değiştirmiyor. Pazartesi gününden itibaren Avrupa Birliği içerisinde uçuşlar serbestleşiyor. Normal bir sürece giriliyor en azından seyahat açısından ama bunlar da tam olarak belli değil. Örneğin Almanya'dan İtalya'ya, Almanya'dan İspanya'ya uçuşlar hangi kriterler içerisinde olacak, tatiller nasıl yapılacak? Bunlar da önümüzdeki günler içerisinde daha etkili bir şekilde belli olur. Ama Türkiye ile ilgili olarak şuna dikkat etmemiz lazım. Bir taraftan tabii ki uçuşlar devam ediyor ve bu uçuşlar devam ederken de seyahat acenteleri, havayolu şirketleri özellikle seyahat edecek olanların Türk vatandaşı olmasını dikkat ediyor ve bu konuda çok sayıda mesaj gönderiliyor seyahat edecek olan kişilere. Çünkü hakikaten de şu anda Türkiye'nin sadece Alman vatandaşı olanlara uygulamış olduğu bir yasak var. Federal hükümetin internet sitesinde ve Federal Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesine girip baktığınızda ülkelerin durumu tek tek incelendiğinde orada 14 Mart'tan bu yana Türkiye'nin Alman vatandaşlarına seyahat yasağı getirdiği çok net olarak ifade ediliyor. Onun için federal hükümet de zaten bir app yani bir uygulama geliştirdi ve bu uygulamayı cep telefonunuza indirdiğinizde gideceğiniz ülkeyi yazıyorsunuz ve o gideceğiniz ülkede neler var, hangileri şeylere dikkat etmeniz lazım ve de seyahat edip etmeyeceğiniz yazılıyor. İşte Almanya'nın yayınlamış olduğu son app'te ve şu anda hala 11 Haziran Perşembe günü itibariyle Federal Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde Türkiye ile ilgili olan bölümde açık bir şekilde Türkiye'nin 14 Mart'tan bu yana Alman vatandaşlarına seyahat yasağı getirdiği net olarak yazılıyor. Onun için sadece Alman vatandaşı olan Türkiye kökenlilerin yani mavi kartı olmayan kimliği herhangi bir Türk kimliği olmayanların direkt olarak ister karayolundan ister hava yolundan Türkiye'ye gitmesi durumunda bunların geri çevrileceği konusunda güçlü bilgiler var ve hatta bugün sosyal medya üzerinden bazı haberler yayıldı ve karayoluyla Türkiye'ye gidip de orada sadece hatta cenazesi olan bir ailenin durumundan bahsediliyor. Oraya gittiğinde Kapıkule sınır kapısından içeri alınmadıkları
ve geri gönderdikleri yazılıyor. Bu dolayısıyla şu anda Almanya'nın Türkiye'ye yapmış olduğu uyarıyı elbette eleştirebiliriz. Çünkü koronavirüs rakamlarına baktığımızda bugün itibariyle Almanya'da toplam vaka sayısı 186.557 ve ölen sayısı da 8.845. Ama Türkiye ile kıyasladığınızda Türkiye'de hem koronavirüs vaka sayısı az 173.036 hem de ölü sayısı az 4.746. Yani koronavirüs bağlamında bakarsanız Türkiye'nin durumu Almanya'dan iyi. Dolayısıyla bu uyarı belki sert gelebilir ama en önemlisi de Türkiye hükümetinin Alman vatandaşlarına getirmiş olduğu yasağı öncelikle kaldırması lazım. Eğer bunu kaldırmadığı takdirde doğal olarak Alman vatandaşları Türkiye'ye gitmeyecek. Bu belki Türkiye hükümeti yetkilileri tarafından gözden mi kaçırıldı yoksa fark mı etmediler bilmiyorlar mı? Çünkü tek başına hemen karantina uygulamasını kaldırmak çare değil. Evet, dün akşamdan itibaren Türkiye'ye gidecek olanlara 14 gün boyunca karantinaya alınmayacağı ifade edildi. Sadece havaalanlarında ve sınır kapılarında vücut ısısının ölçüleceğini, önemli bir şekilde eğer belirtiler varsa hemen bir test yapılacağını havaalanında ve bu testler sonucunda insanların ona göre bir davranacağı, eğer herhangi bir sorun yoksa bu durumda tatile gitmeye devam edecekler ama bir sorun varsa tabii ki tedavi altına alınacaklar. Ama bunun olabilmesi içinse öncelikle Türkiye'nin tabii ki Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği vatandaşlarına getirmiş olduğu seyahat yasağını derhal kaldırması lazım. Bu nedenle eğer gitmek isteyip de bütün hükümetin uyarılarına rağmen Alman hükümetinin almış olduğu bu karara rağmen Türkiye'ye gitmek isteyen sadece Alman vatandaşlarının da önünün açılması lazım. Gidenlerin geri dönüşü şu an itibariyle baktığımızda geri dönüşü konusunda belirsizlikler hala devam ediyor. Ama Federal Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgide Türkiye üzerinden Bulgaristan'a sorunsuz geçilebileceği yer alıyor. Yani karayoluyla Türkiye'ye gidip gelme açısından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, çifte vatandaş olanlar, mavi kartı olanlar açısından şu anda özellikle hiçbir sorun yok ve bunlar gidip gelebilirler ve karayoluna da dediğimiz gibi Bulgaristan üzerinden bir sorun yok. Ama geldikten sonra bunların Almanya'da karantinaya alınıp alınmayacağı belirsiz. Şu andaki uygulama, yani 11 Haziran Perşembe günü itibariyle uygulama şöyle: Almanya'da yurt dışından gelenler eğer belirtiler yoksa, koronavirüs yoksa bunlara kendilerini 14 gün boyunca karantinaya almaları öneriliyor, isteniyor. Yani evinize gidin, kendinizi karantinaya alın. Bu artık gidecek olan kişinin kendi insafına kalmış. Aynı zamanda bu konudaki uygulamasına kalmış. Ama bunu bir sert bir önlem olarak ilk virüsün başladığı dönemlerdeki gibi havaalanından alıp da ondan sonra başka yerlere götürüp, yurtlara götürüp, yurtlarda 14 gün bekledikten sonra eve gelme süreci şu anda Almanya'da yok. Bu açıdan gidip gelme konusunda çok ciddi sorunlar yaşanmayabilir. Muhtemelen önümüzdeki dönemde ama yoğun bir şekilde yurt dışından gelmeler olduğu takdirde ve özellikle de riziko bölgesinden, yani koronavirüsünün yüksek olduğu bölgelerde Almanya'da da havaalanlarında kontroller artırılabilir. Dolayısıyla Türkiye-Almanya arasında eğer bir müzakere yapılacaksa, daha fazla insanın Türkiye'ye gitmesi isteniyorsa öncelikle bu hukuksal düzenlemelerin Türkiye tarafından da düzeltilmesi gerekiyor. Aksi takdirde zaten Almanya mümkün olduğu kadar bu süre içerisinde vatandaşlarını ülkede tutma, koronavirüsünün dışarıdan tekrardan Almanya'ya gelmesini engelleme konusunda bir plan belirlemiş. Bu çerçevede Avrupa Birliği ülkelerine de gidildiği takdirde orada da hijyen kuralları tek tek sıralanıyor. Ama Almanya'da yaşayan Türkiye'liler tabii ki en önemli konu. Her yıl herkes adeta tatili iple çeker gibi bekliyor ve biz de aynısı
gazeteciler olarak da bizler de eğer bir tatil yapacaksak hemen yazın Türkiye'ye gidip biletlerimizi önceden alıp Türkiye Hava Yolu'na gidip ailemizi, dostlarımızı görüp öyle gelmeyi zaten planlıyoruz. Ama bu belirsiz ortam özellikle sadece Alman vatandaşı olan Türkiye kökenler için ve Türkiye'de severek tatil yapmak isteyen Almanlar için de öncelikle bu yasağın kaldırılması gerekiyor. Aksi takdirde dediğimiz gibi çok da sorunlu bir süreç yaşamış olur önümüzdeki günlerde diyelim. Bugünkü bültenimizi burada bitirelim. Öncelikle tabii ki yeni abonelerimize de hoş geldiniz diyoruz. Destekleriniz için teşekkürler. Bundan sonra da kanalı duyurursanız, abone olmaya teşvik ederseniz sevinirim. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gazeteci Yücel Özdemir'in yorumuyla Avrupa Gündemi programında izleyebilirsiniz. YouTube kanalına abone olabilir ve videolarından anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayınız.